İnsan kemikleri var. Oy oy oy. Bakın burada da meydanın yanında Peru'nun yine meşhur yemeği olan paçamaka. Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Peru'nun en az bilinen ama en büyüleyici köşelerinden birisi olan Havhav'a gidiyoruz. Bu videoda devasa taş duvarlarıyla insanı büyüleyen Cañón de Chusco'yu keşfedeceğiz. Daha sonra ise Havhav'ın tarihi sokaklarında kısa bir tur yaptıktan sonra derinliklerinde İnka altınların saklandığı söylenen meşhur Paca Gölü'nü keşfedeceğiz. Videoda geçmeden önce bana bu yolculukta destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Videomu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerin bu küçük destekleri sayesinde kanalımız hızlıca büyüyor ve bu videolarda herkese ulaşıyor. Hazırsanız Havhav macerası başlasın o zaman. Havhav'a gitmek için birçok seçeneğiniz bulunuyor. Uçak veya normal şeyler arası otobüslerle de gidebilirsiniz. Ya da benim gibi Lima'dan günübirlik turlarla da gidebilirsiniz. Tabii tur fiyatları firmaya göre değişiyor. Ben bir hafta öncesinde aldığım için 135 soles ödedim. Normalde son gün alsadım 145 soles ödeyecektim. Zaten fiyatları da 145 solese 150 soles arası değişiyor. Lima'dan da Havhav yaklaşık 6-7 saat sürüyor. Normal otobüs fiyatları da en düşüğü 40 soles. Normalde otobüse gitseydim en az 2 gün ayırmam gerekiyordu. Tabii bu da bana daha çok pahalıya patlayacaktı. En ucuzu günübirlik turlarla gitmek. Şimdi Peru'nun Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın olduğu yere geldim. Burada tur aracını bekliyorum. Turda ilk göreceğimiz yere yani Cañón de Chusco'ya yaklaştık. Fakat ondan öncesinde bir sabah kahvaltısı yapmak için bir yerde mola verdik. Şöyle kendime de kaldı da motte söyledim yani kordere. Şöyle kuzu eti var. Şöyle de patates var. Hava da bayağı soğuk yani sıcak. Bir şeyler içmek iyi gelir. Yani tadı fena değil. Fiyatı da 20 soles. Şimdi kahvaltımızı bitirelim. Daha sonra devam edip size de gösterelim. Kahvaltımı bitirdim. Şimdi şöyle dışarı çıktım. Burası da Çayla diye geçiyor sanırım. Umarım doğru söylemişimdir. Peru'nun ufak bir köyü. Burası da sanırım Ana Meydanı gibi bir yer. Ama güneş yeni açmasına rağmen oldukça bayağı soğuk. Kahvaltıda yani çorbada bayağı lezzetli de yani kuzu eti ve patates de hazırlanıyor. Benim de oldukça beğendiğim bir yemek Peru'da. Şimdi şu dağların arkasına doğru gideceğiz. İlk göreceğimiz yerde dediğim gibi Cañón de Chusco. Daha sonra Havhav'a doğru gideceğiz. Oraları keşfedeceğiz. Cañón de Chusco'ya geldik. Tabii içeriye araçla girişe izin vermiyorlar. Biz de yürüyeceğiz. Giriş ücreti de 5 soles. Şimdi şu arkaya doğru gideceğiz. Tabii isterseniz atlarla da gidebilirsiniz. Aşağıda da nehir akıyor. Size şöyle göstereyim. Gerçekten muazzam bir manzaraya sahip. Burası da milyonlarca yıl boyunca suyun ve rüzgarın kayaları aşındırmasıyla oluşmuş devasa bir kanyon. Buralarda daha önce sanırım yerleşim gibi bir şey varmış ama tam bilemiyorum. Bakın şu karşıya doğru gideceğiz. Oradaki taş duvarlar daha da yüksek. Yani böyle bir yerde giriş ücreti olması enteresan ama neyse ki çok da pahalı değil. Bu kayaların arasında yürümek doğanın gücünü bayağı hissettiriyor. Hem macera severler hem de trekking tutkunları için burası harika bir rota.
Atlarında şöyle buraya kadar gelebiliyorsunuz. Fiyatı 10 solesmiş. Tabii pek bir anlamı yok. O kadar çok uzak değil. Şimdi sanırım şu yukarı doğru çıkacağız. Oradan da bir fotoğraf vesaire çekileceğiz. Kanyona kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Fakat nefes nefese kaldım. Yükseklikte 3843 diyor. Yani yaklaşık 4000 metre gibi bir şey. Ta şu karşıdan gelmiştik. Fakat manzara oldukça iyi. Buna değdi yani. Tabii yorucu olsa da şu karşıda farklı bir kuş türleri var. Sesleri de ilginç. Tabii kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama tam şu karnenin üzerinde. Korkutmadan sizi gösterebilirsem sanırım gözükmüyor. Şu geldiğimiz yüksekliğe bakın. Ha, kuşlar kaçtı. Şöyle gidiyor. İlginç bir kuş türü. Yaklaşabilirsem göstereyim size. Neyse o da korkup kaçtı gitti. Oh. Şu oluşumlara bakın dostlar. Böyle bir yere denk geldim. Sanırım burada dilek tuttukları gibi yer mi? Bir şey diyeceğim ama tam anlamadım. Şu karşıda da fotoğraf gibi bir şey var. Hadi bakalım. Oo, insan kemikleri var. Oy oy oy. Şu abimiz kim bilmiyorum ama oraya resmini bırakmışlar. Sanırım önemli kişi mi diyeceğim, vefat etmiş. Bakın burada para vesaire bırakmışlar. Bir şeyler bırakmışlar yani bunun. Bu kişinin hayratına dilek vesaire tutmuşlar galiba burada. Enteresan bir yer. İnsan kemikleri mi, hayvan kemikleri mi tam anlamadım. Bayağı da uzun süredir burada yani. Bakın şurada da var insan kemikleri. Bayağı ürpertici. Bakın burada atıştırmalık abur cuburlar da satıyorlar. Mısır ve peynir var. Munya içeceği var. Koka içeceği var. Burada yine Peru'nun meşhur içeceği olan Inca Kola var. Burada da Coca-Cola var. Fakat size şunu göstereceğim. Bakın burada yüksek şeker diyor. Inca Cola'da da var yani. Bayağı bir şeker içiyor. Tabii menü daha şeker dese de yine oldukça şeker var. Peru'da bütün ürünlerde bu tarz ibareler var. Keşke Türkiye'de de olsa. ¿Este cuánto está? 3.50. 3 soles. 3.50 yani 3,5 soles. 600 milimetre. Choclo con queso. Bayağı birçok şey var yani. Bakın burada domuz eti kızartmışlar. Patates vesaire de var. Tabii biz yemiyoruz. Hay choclo Fakat burada con internet çekmiyor. Yanınızda her zaman nakit bulundurmanız fayda var. Bakın burada kuru yemişler de vesaire de satıyorlar. Her şey var yani. Yine ekmek arası peynir vesaire de satıyorlar. Mısır da var. Şimdi bir sonraki durağa geldik. Size şöyle göstereyim. Termal kaplıcalar. Şu aşağıda
bulunuyor. Fakat termal kaplıcalara girseniz de girmeseniz de yani içeri girmek isterseniz bile bunun ücreti var yani 5 solesi. Bunun da sebebi şu karşıda gördüğünüz tünelden aşağı indik yani iniyorlar. Bu yüzden de fiyat 5 soles. Yani sırf şuradan indiğimiz için. Yani termal kaplıcalara girseniz de girmeseniz de 5 soles ödüyorsunuz. Fakat ben aşağı inmeyeceğim, gerek yok yani. Zaten Viçekoça'da da termal kaplıcalara girmiştim. Çorum'da da girmiştim. Hemen hepsi aynı muhabbet. Bakın burada da işte sağlığa vesaire iyi geldiği söyleniyor. Tabii ne kadar inandırıcı olursa. Fakat buranın da atmosferi bayağı güzel yani, harika bir doğaya sahip. Fakat suyu biraz pis buranın. Turistik yerleri gezdik, keşfettik. Şimdi Havha'ya geldik. Burası da ana meydanı gibi bir yer sanırım. Bakın burada da çeşitli heykeller var. Şu Tunanda dansına ait yöresel kıyafetler vesaire. Ama hava oldukça bayağı sıcak ve kavurucu. Lima bayağı soğuk yani. İyi geldi burası. Ayrıca dostlar burası 25 Nisan 1534 ve Francisco Pizarro Havha Peru'nun ilk başkenti olarak kuruyor. Yani burası Lima'dan da önce ilk kurulan şehir yani Peru'nun. Bu yüzden de oldukça önemli bir şehre sahip. Şu dağlarda da bile yaşayanlar var be. Burası da yaklaşık 3500 metrede yükseklikte bulunuyor. Bakın o dediğim gibi Tunanda Dağı'na ait yöresel kıyafetler vesaire. Size de şöyle etrafı göstereyim. Mantura Vadisi'nin stratejik konumu ve güvenliği nedeniyle burayı seçmiş yani Franco Pizarro. Ancak sadece bir yıl sonra deniz ticaretine ve limana Callao yakın olmak adına başkenti Lima'ya taşıyor. Yani buradan sonra yani burası Peru'nun ilk başkenti. Daha sonra da Lima'ya taşımışlar. Fena değil. Hatta dostlar burası oldukça da güvenli yani öyle tehlikeli vesaire değil. Rahatça gezebilirsiniz. Burası da bunun bölgesinde yer alıyor. Havha, Huancayo, Tarma, Huancaya gibi birçok ilçeyi barındırıyor. Küçük ufak bir Peru'nun şehri. Benim de zaten uzun zamandır buraya gelip görmek istiyordum yani. İspanyolca'da da çok yaygın olan País de Havha deyimi her şeyin bol olduğu, kimsenin çalışmadığı cennet gibi bir yer anlamına geliyormuş kelimenin. Bakın burada sokakta da satıcılar vesaire de bulunuyor yani. Yine olduğu gibi kiliseler vesaire var. Bayağı güzel yani. Tabii 20 Ocak'ta da burada festivaller ve kutlamalar oluyor. Şunların anlamı yani. Ama dediğim gibi Ocak ve Şubat, Aralık aylarında burası bayağı soğuk ve yağmurlu oluyor diye biliyorum. Bakın burada da meydanın yanında Peru'nun yine meşhur yemeği olan paçamaka. Pachamanca hay de cuy, ternero, chancho. Camote, ¿no? Es 7 sabores. Pero ¿qué tengo? Pollo, carne, cerdo. Carne, cuy, conejo, chancho. De todo.
tavşan, domuz eti, tavuk, normal et de varmış. Bakın böyle Yo he mandado a Estados Unidos un video de la abuelita, receta de la abuelita. Ahí busca, ahí lo encuentras. que bueno acá Hav Meydanı'nın hemen yanında satıyorlar. Bakın burada da böyle hazırlıyor. Solomitas. ¿Por qué no te comes un plato? Está 20 soles. No, yo vine turístico. Tengo ahora ir. No tengo tiempo. Pero gracias, muy amable. ¿Este qué? Es sumita para que comas. Bakın dostlar. Anda, Böyle. pues, lleva. Ok, muchas gracias. Muy amable. Ya. Bana da böyle bir hediye verdi yani yabancı olduğum için. Şöyle de göstereyim size de. Yani mısırdan mı hazırlanıyordu, bir şeyden hazırlanıyordu. Adını unuttum. Aşağıda yazarım. Gerçekten limada olsak bir bardak suyu bile çok görüyorlardı. Ama dediğim gibi yani Lima dışındaki Peru'nun şehirleri sıcakkanlı oluyor insanları. Havanın ana meydanına çıktık. Şimdi Laguna de Paca'ya geldik. Burada bot turu vesaire yapacağız. Bot turu da 10 soles. Bakın burada restoranlar vesaire de bulunuyor yani. Al bote grande. Váyanse. Bakalım nasıl olacak. Yani şu karşıda gördüğünüz gölette tur yapacağız. Fena bir manzarası yok yani. Turistik bir yer burası da. Of. Bota bindik. Hazır tura başlamamışken o bana hediye ettiği şeyi tadına bakalım yani. Normalde bunu pek sevmiyordum ama yani şansıma hediye et yani çok da şaşırdım. Normalde kolay kolay hediye etmezler. Yabancı olduğum için, video çektiğim için sanırım hediye ettim. Şöyle bir şey. Vay. Tadı güzel. Şekerli yani. Sanırım mısırdan yapıyorlar bunu. Peru'da da oldukça meşhur yani. Bunu yiyorlar. Zaten acıkmıştım, iyi geldi bunu da. Eğer siz de Peru'ya gelirsiniz tadına bakarsınız yani. Efsaneye göre İnkalar esir düşen liderleri Ataulpa'nın kurtuluş fidyesi için topladıkları tonlarca altını İspanyol fatihlerin eline geçmesin diye tam da bu gölün derinliklerine fırlatmışlar. Yani şu an üzerinde yüzdüğümüz suların altında hala ulaşılamamış devasa bir İnka hazinesi saklı olabilir. Tabii ne kadar doğru, ne kadar yalan bilemiyorum. Zaten kafanızı kaldırdığınızda karşıdaki dağlara baktığınızda ise doğanın bir başka mucizesini görüyorsunuz. Halin diyor, dormido diyor. Yani devasa dağlar vesaire güzel yani. Bu gölde geceleri altın sesi vesaire duyuldu da söylendiği söyleniyor. Göletten sonra şimdi öğlen yemeği yemek için böyle bir restoranta geldim. Göletin hemen yanı başında. Kendime de alabalık söyledim yani göletten çıkan. Mangalda hazırlanmış. Şöyle pilav, patates, salata. Şu da sert mısır çeşidi yani Peru'da meşhur yine buna. Fiyatı da hepsinin 25 soles. Şöyle sizlerle birlikte tadına bakın müsaadenizle. Wow, gerçekten muazzam tadı var yani. İyi ki de ızgara alabalık söylemişim yani. Şimdi yemeğimi bitiriyorum. Daha sonra devam ederiz. Lima'ya dönmeden önce de bakın böyle bir yerde mola verdik. Meyveli yoğurtlar vesaire satılıyor. Bayağı da organik ve sağlıklı yani. Şekersiz vesaire. Şurada da içindekiler yazıyor. Stevia diyor.
peynirler var. Manjar blanco var. Onları göstermiştim zaten. Bakın burada da ekmekler var. Esto también diferente o mismo? Estos panes son con horno artesanal hecho a fuego. Pero No van en lata, van al piso. esto no mismo. Mismo? No. ¿Qué harina usan ustedes? Harina del norte. Bakın, bakalım şöyle deneyelim sizlerle. Sabor diferente. Ajá. Pero sabes que más caliente más mejor. No, caliente no vendemos porque se suda. Exacto. Se suda y se ondea. Exacto. Hornear sale comer rico. Pero que bueno. Muchas gracias. Eso está 3 soles. Bunlar 3 soles mi? 3 soles fiyatı. 2, 4, 5 tane var içinde. Esa que te cobre 9. ¿Tienen algo? Değişik şeyler de Todo eso. satıyor. Ay disculpe. ¿Cuánto? Her şey var. ¿Cuánto, Leo? 9 cobra. Fakat ekmeğin tadı bayağı hoşuma gitti yani. ¿Cuánto? Fiyatlar da oldukça uygun yani. Muchas gracias para. Ha. Muchísimas gracias. Yemeğimi yedim, bitirdim. Gerçekten bir şeyler yemek iyi geldi. Sabahtan beri açtım zaten. Yani balığı da oldukça sevdim yani. Izgarada alabalık gerçekten güzelmiş. Yani bu zamana kadar hep alabalığı kızartılmış olarak yiyordum. İlk defa böyle yiyince bayağı sevdim. Fiyatına göre de oldukça da uygundu. Zaten en son göreceğimiz yerde Paca Gölü'ydü sanırım. Buradan sonrasında tekrar Lima'ya döneceğiz. Gerçekten bugün benim için oldukça bayağı keyifli ve eğlenceliydi. İyi ki de gelmişim dedim yani. Özellikle kanyonda şutku olsun vesaire bayağı etkileyiciydi. Yani tek başıma gelseydim gerçekten çok büyük bir maddi yani çok fazla harcama yapacaktım. Ama günübirlik turlara gelince daha az harcama yapmış oldum. Yani benim için çok iyi oldu. Eğer siz de bir gün Peru'ya yolunuz düşerse mutlaka böyle günübirlik turlarla Peru'nun bu güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Yani sadece Peru, Machu Picchu'dan ibaret olduğunu sanmayın. Yani Peru'da gezip görebileceğiniz birçok yer bulunuyor. Kanalımda da zaten videoları hepsinin var. Onları da izleyip sizlere referans ve yardımcı olur. Videoda kapatmadan önce bana bir yolculukta destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyla ilgili düşüncenizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Videomu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerin destekleri sayesinde hem kanalımız hızlıca büyüyor ve bu videolarda herkese ulaşıyor ve Peru'ya gelecekler için de referans ve yardımcı oluyor. Yani bugün benim için çok keyifliydi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Yani Peru'da daha çok keşfedip göreceğimiz yer var. Bu yüzden takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere.